Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sizler için her şey yolundadır umuyorum ki. Eee, Arkadaşlar, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Beğeni, yorum ve abonelikleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bunlar benim için gerçekten çok önemli bir motivasyon kaynağı. Abone sayısı arttıkça, beğeni ve yorum aldıkça daha da fazlasını yapmak için güzel bir motivasyon buluyorum kendimde. O yüzden eğer hala abone değilseniz lütfen abone olup o güzel beğenilerinizi ve yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Şimdiden bunun için çok teşekkür ediyorum. Bunun dışında bugün ne yapacağız? Bugün inceleyeceğimiz konu arkadaşlar, onu neden unutamıyorsunuz? Başlığımız bu. Şimdi uzun zamandır aklınızda olan, belki ilişkiniz bitmiştir, uzun zaman geçmiştir aradan ama hala bir türlü unutamıyorsunuzdur. Tabii ki bu çok normal. Çünkü yaşanmışlıklar var, iyi kötü anılar var, duygular var. Yani bir insanı unutabilirsiniz ama onun size hissettirdiklerini asla unutamazsınız, iyi ya da kötü şekilde. Bunun tabii ki bir sebebi var arkadaşlar. Şöyle ki, eğer gerçekten birini unutamıyorsanız, onunla ilgili yoğun duygular beslemeye devam ediyorsunuz ya da merak etmeye devam ediyorsanız arkadaşlar, bunun kendinizle ilgili bir sebebi olabilir. Yani aslında size çok iyi şeyler yaşatmamış olabilir. Hani unutamamanızın sebebi çok çok güzel anılarınızın olması olmayabilir yoğunlukla. Belki gerçekten kötü şeyler yaşadınız. Olumsuzluklar yaşattı size. Şimdi arkadaşlar böyle bir durumda hala unutamıyorsanız eğer bunun sebebinin kendinizle ilgili olduğunu bilmeniz çok önemli. Bir şey anlatmaya çalışıyor size bilinçaltınız belki de. Yani onu unutamamanızın sebebini bulup çıkarıp bunu şifalandırana kadar onu düşünmeye devam edersiniz. Ama siz bunun onunla ilgili bir duygu olduğunu zannedersiniz. Fakat aslında tamamen sizin şifalandırmanız gereken bir konuya işaret ediyordur bu durum. Genellikle böyledir arkadaşlar. O nedenle şimdi biz bugün onu neden unutamadığınızın bilinçaltı sebeplerine bakacağız. Ve bunu nasıl şifalandırabilirsiniz? Bununla ilgili de meleklerden ve yüksek benliğinizden mesaj alacağız arkadaşlar. Şimdi 2 adet destem olacak. Ben şöyle size göstereyim. Şu şekilde 2 adet destem var arkadaşlar. Deste seçmeli yapacağız. Birincisi, şöyle güzel bir anahtarlığımız var. Şu şekilde. Bu bir anahtar. Ve ikincisi de şöyle bir zilimiz var arkadaşlar. Evet, bunlar benim için, yani bu deste seçimli açılımlarda gösterdiğim her nesne benim için çok özeldir. Bunları da Kanada'dan getirmiştim. Hepsinin benim için bir anlamı var. Sizlerle de bu yüzden bu deste seçimlerde bu nesneleri paylaşıyorum. Desteleri oluşturacağım birazdan, siz nesnelerinizi seçerken arkadaşlar. Ve sonrasında başlayacağız. Şöyle yapalım. Evet. Eğer seçiminizi yaptıysanız arkadaşlar, ben şu anahtarla, bu güzel anahtarla başlamak istiyorum. Hemen onun destesini oluşturuyorum. Bunu da şöyle kenara alalım. Bakalım siz bu kişiyi neden unutamıyorsunuz? Sizin bilinçaltınızda bununla ilgili ne var? Neyi bilip şifalandırmanız gerekiyor bu konuyla ilgili?
çok fazla düştü. Bir tane alacaktım. O yüzden arkadaşlar karıştırmaya devam edelim. Şu göz kırptı sanki. Evet arkadaşlar, öncelikle bakalım bir neler yaşanmış. Bilinçaltı sebepleri, yani ona takılı kalmanızın bilinçaltı sebepleri nelermiş? Sonrasında da bunu nasıl şifalandıracağınızla ilgili ve tavsiyelerle ilgili kartlar seçeceğiz. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu anahtarı seçen arkadaşlarım için siz gerçekten ilişkinin ilk etaplarında çok güzel şeyler yaşamış olabilirsiniz. Çok sevgi dolu olabilirsiniz. Yani öyle güzel başlamıştır ki, öyle güzel şeyler yaşamışsınızdır ki sizi böyle kalbinizi sevgiyle dolup taşıran bir ilişkidir, bir kişidir. Size böyle hissettiren bir kişidir. Tam aradığımı buldum, İşte benim diğer yarım dediğiniz belki de. Yani ilişkinin ilk etaplarından, ilk aşamalarından bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi burada böyle bir konu var. Başlamış, çok güzel devam etmiş, sizi sevgiyle dolup taşırmış, fakat sonrasında bir azalma olmuş. Yani bu güzel durumda, bu sevgi dolu ilişkinin içerisinde ya da sizin o sevginizde arkadaşlar bir azalma olmuş. Yani zamanla yavaş yavaş bu azalmış arkadaşlar. Ve siz anladığım kadarıyla burada şimdi karşı tarafın ilgisine de bir azalma olabilir. Yani size ilk etapta gerçekten çok sevgi dolu hissettirip sevgisini belli edip ilgisini belli edip sonrasında giderek bu azalmış da olabilir arkadaşlar. Siz sonrasında sanki öyle hissediyorum ki sonrasında arkadaşlar sevgiyi ve yani sevgi dolu bir insan olmaya, ona karşı ve ilgiye devam etmişsiniz. Sanki ona şöyle der gibisiniz: bak, beni bu şekilde sev. Yani ilgin azalıyor, bunu hissediyorum. Bak, ben seni çok seviyorum, sana karşı çok sevgi doluyum ve lütfen sen de beni bu şekilde sev der gibi ona sevginizi fazlasıyla sunmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Fakat karşı taraf, yani sizin sevginiz bu şekilde devam ederken, hatta belki de onun sevgisi azaldığında sizin ilginiz ya da o sevgi sandığınız şey daha fazla arttığı sırada karşı taraf bir savunmaya geçmiş. Sanki böyle bir isyan etmiş gibi. Yani belki size yanlış anladığınızı, işte onun öyle olmadığını, bu tamamen bunun sizin düşünceniz olduğunu ima edecek sözler sarf etmiş olabilir. Zamana ihtiyacı olduğunu, üstüne çok gittiğinizi ya da onu çok sıkıp bunalttığınızı söylemiş ya da bunu ima edici davranışların içerisine girmiş olabilir arkadaşlar. Çünkü burada gördüğüm tamamen aslında iki kişinin de çok ilgisinin ve sevgisinin çok paralel ve güzel bir şekilde giderken bir tarafın ilgisinin azalmaya başladığını ve diğer tarafın ilgisinin artıp daha fazla artıp karşı tarafı bir savunmaya geçirdiğini görüyorum. Ve arkadaşlar, bu durum karşı tarafın otoriteyi eline almasını sağlamış. Yani böyle olunca güç karşı tarafa geçmiş. Her şey onun istediği gibi gitmiş olabilir. İşte kontrolü tamamen eline almış olabilir. Çünkü zaten karşınızdaki insan lider ruhlu, yönetmeyi seven, her ne kadar başlarda size ilgisini ve sevgisini gösterip belki ortak bir noktada buluşma konusunda sizinle aynı fikirde olsa da, yapıcı olmaya çalışsa da arkadaşlar, bakın daha sonrasında burada bir başa geçme kartı görüyoruz. Yani bu kişi sonrasında kontrolü ve otoriteyi tamamen eline almış olabilir bu şekilde. Siz de sanki böyle bir kaybetme korkusu ya da paniğine, ya her ne kadar güçlü bir ruh olsanız da, her ne kadar hani kendinizi kontrol etme konusunda iyi olsanız da bazen böyle durumlarda arkadaşlar insan panik yapabiliyor. Karşı tarafı kaybetme paniğine girebiliyor. İşte biz tam olarak
bunun bilinçaltı sebebine bakacağız. Yani burada olayı anladık. Olay bu şekilde başlamış ve gelişmiş. Siz neden böyle bir kaybetme paniğine girdiniz acaba? Yani bunun sizin bilinçaltınızdaki sebebi nedir arkadaşlar? Şimdi size göre bir şeyi kontrol etmek ya da bir şeylerin sizin kontrolünüz altında, bir ilişkinin, bir arkadaşlık ilişkisinin ya da bir dostluğun sizin kontrolünüz altında gitmesini istemek sizin için gizli bir motivasyon kaynağı ve büyük bir başarı olabilir. Yani şimdi denge bozuluyor ve kontrol karşı tarafa geçiyor ya arkadaşlar. Siz tam o esnada motivasyonunuzu kaybediyorsunuz. Sanki bunu bir başarısızlık gibi görüyor olabilirsiniz. Aslında olayınız karşı tarafı kaybetmek değil. Belki bunu defalarca kez yaşadınız. Belki sadece bu ilişkide değil. Bugüne kadar olan bütün ilişkilerinizde bunu yaşadınız. İşte bu korku, bu panik durumu sizin kontrolü kaybetmenizden kaynaklanıyor. Bilinçaltı, yani şu anda tamamen bilinçaltı sebebinden bahsediyorum arkadaşlar. Yani size göre kontrolün elinde olması, belki bunun farkında bile değilsiniz. İşte zaten bu açılımları o yüzden yapıyoruz arkadaşlar. Belki bir farkındalık edinebiliriz ve bununla ilgili kendimize çalışıp dönüştürürsek bu tür ilişkilerin artık hayatımıza girmediğini, daha sağlıklı ilişkiler yaşadığımızı görebiliriz. Şimdi devam edelim bakalım. Gizli motivasyonlar demiş arkadaşlar. Burada sizi motive eden konu aslında karşı tarafın size olan ilgisinin devam etmesi ve bu konudaki kontrolü elinize almış olmanız olabilir. Bu sizin için bir başarı olabilir. Bu başarıyı kendinize ya da çevrenize kanıtlama konusunda belki motive oluyor olabilirsiniz. Yani şöyle düşünelim. Şimdi sizin bir ilişkiniz var ve size çok sevgi ve ilgi gösteren bir kişi. Böyle bir durumda çevreniz tarafından da takdir gördüğünüzü hissediyor olabilirsiniz. Bak, çok sağlıklı bir ilişki yaşıyor, çok seviliyor, takdir ediliyor işte gibi bu tür şeylerin çevreniz tarafından algılanması sizi gerçekten motive ediyor olabilir. Şimdi bu durum azalınca dolayısıyla siz de kendi kendinizi sabote edip, yani onu dediğim gibi bilinçli zihninizde değil de bilinçaltınız sizi belki sabote edip bunu bir başarısızlık, yani hem kendinize karşı hem de çevrenize karşı bir başarısızlık gibi gösteriyor olabilir arkadaşlar. Tabii ki kesinlikle birinin bizi sevmesi ya da sevmemesi değil bizim başarımızın ölçütü ya da bizim değerimizin ölçütü. Yani bu sizi kendinizi değersiz ve başarısız hissettiren bir durum olduğu için aslında siz böyle bir panik havasına girip karşı tarafa biraz daha eğilim göstermiş olabilirsiniz. Bakın, bununla ilgili gerçekten bir dönüşüme ihtiyacınız var. Bir köprü var sanki önünüzde ve bu köprüden geçmeniz gerekiyor. Bu köprüden geçtikten sonra arkadaşlar, bakın görüyorsunuz şurada arkada bir köprü var ve siz aslında bugüne kadar yaşadığınız ilişkilerde ve bu tür içine düştüğünüz bu tür durumlarda artık bazı dersler almış ve o bilgiyi edinmişsiniz. Bakın, elinizde şu kartın üstünde olduğu gibi elinizde bir bilgi var artık ve o pelerini giymişsiniz. Yani bir öğrencinin mezuniyet töreni gibi düşünün bunu. Artık bir şeylerin zamanı gelmiş. Bu durumu dönüştürmeniz gerekiyor. Bugüne kadar yaşadıklarınız, tecrübeleriniz tamam. Yani bunlar size, tabii ki hayat hep bir yolculuk ve tecrübeler devam edecek. Yaşadıklarımız devam edecek. Derslerimiz biri bitecek. Başka bir ders başlayacak. Fakat bu konudaki dersinizin artık sonuna gelmişsiniz. Sizin bu mezuniyeti vermeniz gerekiyor. Yani belki son bir sınav. Arkadaşlar, bu köprüden geçtiğiniz anda gerçekten ilişkilerinizle ilgili çok güzel, çok yapıcı, daha sağlıklı, kaybetme korkusu olmadan devam edebileceğiniz ilişkiler yaşamak için şu köprüden geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bilinçaltınız sizi sabote ediyor. Bunu bir başarısızlık olarak görüyor. Bu asla bir başarısızlık değil. Tabii ki şimdi tavsiyelere de bakacağız. Fakat durum bu arkadaşlar burada. Sanki siz size bu çok değer veren, belki bulutların üzerine çıkaran, belki ayaklarınızı yerden kesen bu kişiyle ilgili bütün hissediyorsunuz ama o kişi olmadığında kendinizi yarım gibi hissediyorsunuz ve başarısız. Şimdi bu neyin eksikliği?
Yani bu kişiyle alakalı değil. O gidecek, başkası gelecek mesela. Yine aynı şeyleri yaşayacaksınız falan. Yani bu gibi durumlarda işte bunu düşünmek lazım. Aslında derine iniyorsunuz. Nedir bunun sebebi? Dediğim gibi arkadaşlar, başarıyı ve bütünlüğü ve mutluluğu insanların size gösterdikleri değerle biçmek. Halbuki biz kendimizi seveceğiz, biz kendimize değer vereceğiz ki onlar da, hayatımızdaki insanlar da bize değer versin. Bakın az önce bahsettim ya şurada. Burada sanki siz o kişiye çok fazla ilgi, bakın çok can alıcı bir şey söyleyeceğim burada. Az önce bahsettim. O kişiye ilgi göstererek, üstüne çok belki düşerek, belki bağımlılık geliştirerek, bak beni böyle sev, ben seni böyle seviyorum, beni böyle sevmeye devam et dediniz ya. İşte arkadaşlar, ona gösterdiğiniz o ilgi ve sevgiyi kendinize göstereceksiniz ki o kişi de size saygı duysun ve gerçekten seviyorsa yanınızda olsun. Yani sizi gerçekten seven ve değer veren bir insan istiyorsanız hayatınızda kendinizle bütünleşmelisiniz arkadaşlar. Bu bütünlük işte gölge yanlarınızı ve bilinçaltınızdaki olumsuz kodları dönüştürerek ve gölgelerinizi kabul ederek mümkün olacak. Evet, devam edelim. Bakın, bu konuyu belki de siz bunun farkındasınız. Bu bahsettiğim şeyin farkına vardınız belki de arkadaşlar ki birçoğunuz artık birçok konuda bilinçlenmiş olmalısınız. Çünkü dediğim gibi burada artık bakın bu bilgi elinizde. Artık mezun olmaya hazırsınız. Uzun zamandır belki de böyle bu tür şeyleri yaşıyorsunuz ve bir bakış açısı değişikliğine gitmeniz gerekiyor. Asıl adam kartı geldi ve burada arkadaşlar 2 tane büyük arkana kartımız var. Güç kartı ve asıl adam kartı. Burada şunu görüyoruz. Artık bekleme, harekete geç ve kendinle ilgili eksik olan bu yanları, bu bilinçaltı yanlarını tamamla. Kendinle bütünleş, bilinçaltını değiştir, bakış açını değiştir olaya. Yani buradaki konunun karşı taraftaki kişiyle ilgili olmadığını, bunun tamamen sizinle ilgili olduğunu ve karşı tarafın size bir aynalama yaptığını anla artık diyor. Yani karşı taraf size belki değersizlik ve ilgisizlik de bir aynama yapıyor. Yani sizin kendinize değer ve ilgi vermeniz gerektiği konusunda çok net bir mesaj var. Bakın artık harekete geç. Ateş elementi başlatandır biliyorsunuz ki. Yani bir kıvılcım. Bakın burada da aynı şey geldi. Bakın 2 kartta hemen hemen aşağı yukarı aynı anlamı taşır. Burada artık bu bekleme halinden çıkıp bir harekete geçme konusunda çağrı var. Ve arkadaşlar bakış açısı değişikliği konusunda çok net bir çağrı var. İşte o zaman güç sahibi olacaksın. İşte o zaman sen ilişkilerinde sağlıklı ilişkiler yaşayıp sağlıklı insan ilişkileri geliştirebileceksin. Belki yalnızca bu ilişkilerle ilgili değildir arkadaşlar bu durum. Arkadaşlıklarınızda ya da aile ilişkilerinizde aynı şey söz konusudur. İşte bu kıvılcımı başlattığın zaman, bunu çaktığın zaman gücü eline alacaksın. Bakın egoyu ehlileştireceksin. Zaten bilinçaltımızla ilgili çalışmaları bize şurada asıl adamda olduğu gibi bunları erteleten şey bizim egomuzdur arkadaşlar. Egoyu kontrol altına almak. İşte karşımızdakini kontrol altına almaya çalışmak yerine egomuzu kontrol altına almaya çalışırsak bakın öldürmekten ve yok etmekten bahsetmiyorum. Çünkü ego da gereklidir bizlere. Fakat ölçüsü çok önemli. Burada gücü elde etmek istiyorsan bir kıvılcıma ihtiyacın var. Harekete geç. Bunları fark et ve kendinle ilgili çalış. Ve bakın arkadaşlar asa kraliçesi ve çocuklukla ilgili bir kart geldi. Bakın çocukluğunuzla ilgili belki ailenizle ilgili problemler, anne babanızla ilgili problemleriniz vardı. Belki onlardan sevgi göremediğinizi düşündünüz. Belki onların size gösterdiği sevgiyi yanlış anladınız. Belki sevgisizlik olarak algıladınız. İşte bütün bunlar çocukluğunuzdan gelen kodlarla ilgili. Bakın bunları dönüştürdüğünüz zaman, bunları gerçekten dönüştürdüğünüz zaman siz daha tutkulu, daha sağlıklı, daha verimli ilişkiler yaşayacaksınız. Bütün olayınız aslında şurada, çocuklukta. Bakın çok net.
Görüyorsunuz. Yani özetle arkadaşlar burada gerçekten bir kendi değerimizi ve sevgimizi, işte yani kendimize olan sevgimizi karşı tarafın hareketleriyle ya da bize verdiği değerle ölçmek yerine tamamen kendimize çalışıp kendimizi sevip bütünleşip işte o bilinçaltı kodlarımızı dönüştürmemiz gerektiği konusunda çok net bir mesaj var. Şimdi ben yine meleklerime sormak istiyorum bu destek için sevgili arkadaşlar. Evet, şöyle karıştıralım. Bu desteği seçen sevgili arkadaşlarım için neler tavsiye edilir? Meleklerden ve yüksek benliğinizden gelen mesajlara kanal olmayı niyet ediyorum. Evet, şunu da alalım. Hatta şöyle yapalım, daha net görünsün. Şurayı şöyle bir toplayalım. Evet. Ah, tamam. Düşenleri alacağım. Aslında bir tane alacaktım ama 2 tane düştü. Bir de Rumi'den alalım. Sevgili Rumi bize bu konuda nasıl bir mesaj verir? Şunu alacağım. Evet. Arkadaşlar, ilk gelen kartımız atölye çalışmaları ve seminerler. Bakın bununla ilgili önce kartı okuyalım. Konuşma yapmak ve konuşmalara katılmak ruhsal yolunun ve amacının bir parçası. Öğretmeye ve öğrenmeye açık ol. Belki de arkadaşlar sizin bütün bu olayları yaşamanızın sebebi, ki biliyorsunuz yaşadığımız her olayın bir sebebi vardır. Bize bir şeyler öğretir ki zaten sizin artık bakın burada bir dönüşüm, artık bir dönüşüme hazırlandığınızı, bir öğrenci gibi mezun olmak üzere olduğunuzdan bahsetmiştik. Burada arkadaşlar belki de siz buradan öğrendiklerinizi, yani bu ilişkiden ve bugüne kadarki ilişkilerden öğrendiklerinizle ilgili önce kendinize dönüştürüp mezuniyeti yaşayıp bununla ilgili sonrasında belki de bu tür konularda bir eğitim ya da seminer vermek için hazırlanıyor olabilirsiniz. Ya da bu tür eğitim ve seminerlere katılabilirsiniz arkadaşlar. Ruhsal çalışmalar yapılan, toplu çalışmalar yapılan gerçekten çok kaliteli, çok düzgün çalışmalar var, atölyeler var. Tabii ki bu konuda seçici olmak çok önemli. Bunlara katılabilirsiniz, bu konuda araştırmalar yapabilirsiniz ki burada meleklerimizin tavsiye ettiği de bu zaten. İkinci olarak kristaller demiş. Kristallerin enerjisi seni destekliyor ve mevcut durumuna yardım ediyor diyor. Kristallerle çalışabilirsiniz arkadaşlar. Onların enerjileriyle dönüşüm sağlayabilirsiniz. Bilinçaltı çalışmaları yaparken bundan faydalanabilirsiniz. Bir sürü yöntemi var arkadaşlar bunun. Bu da kristallerle çalışmakta bunlardan bir tanesi, gerçekten çok güçlü etkileri olduğunu düşünüyorum. Ve kulak çakraları. Bakın bununla ilgili size bazı duyumlar geliyor olabilir. Yani yüksek benliğinizden ve meleklerinizden mesajlar. Nasıl olur? Bir şarkının içinde geçen bir söz, bir filmde geçen bir cümle, bir kelime dikkatinizi çekebilir. O anda yanınızdan geçen biri telefonla konuşurken tam da sizin duymanız gereken bir şeyi söylüyor olabilir arkadaşlar. Kartın üzerine okuyorum. Hem dış kaynaklardan gelen hem de zihninin içindeki sesler, müzik ve kelimeler halinde ortaya çıkan mesajları fark et. Bu mesajlar dualarının gerçek cevapları. Belki de çok dua ettiniz ve şunu düşünüyorsunuz. Neden dualarım kabul olmuyor? Neden bir cevap gelmiyor? Arkadaşlar, evren bizimle, yani sistem, yaradan, artık her ne diyorsanız adına, inancınıza göre bizimle ne şekilde konuşur? Sesler aracılığıyla duru görü, duru işiti, duru sezi. Yani burada kulak çakraları demiş ama tabii ki bu her şey olabilir yine de. Eğer cevap gelmediğini düşünüyorsanız size daha dikkatli dinleyin etrafınızı. Belki de bu açılımın içinde duyduğunuz bazı kelimeler, tabii ki açılımın hepsi size hitap ediyor ama
Belki duyduğunuz bazı kelimeler sizler için çok önemli olabilir. Yani burada sorularının ve dualarının cevaplarını duymak istiyorsan kulaklarını daha dikkatli bir şekilde açman gerektiğinden bahsediyor. Ve senin için yeni bir dünya yaratılıyor. Az önce dedim ya arkadaşlar, şurada dönüşüm diye. Bakın, yeni bir dünya yaratılıyor. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya. Bunu hak ettin. Evet, hak ettin, çünkü belki de gerçekten çok sıkıntı çektin. Belki hiçbir zaman mutlu olamadın ilişkilerinde. Belki hep sevginin peşinde koştun. Arkadaşlar, senin için yaratılan yeni bir dünya, yani bütün bunların hepsi senin için yeni bir dünya yaratmak için seni hazırlamış gibi konuşuyor meleklerimiz. Ve bir mucize bekle. Bu konuda bir mucize olacak, bunu bil ve inançla bekle diyor. Arkadaşlar, bunun olacağına, bir mucizenin gerçekleşeceğine olan inancınızın tam olması çok önemli. Buna inanmak çok önemli ve bu mucize gerçekleşmeden önce bu mucize gerçekleşmiş gibi hissetmek ve bununla ilgili şükretmek çok önemli. İşte o zaman mucizelerin kapılarını açıyorsunuz kendinize. Ve sevgili Rumi de bize arkadaşlar dinarların sultanıyla geldi. Yani tılsım kraliçesiyle geldi. Bakın, gelebilecek en güzel kartlardan bir tanesi geldi. İşte o zaman diyor, sen bütün bunları dikkate aldığın zaman, işte o zaman sen bir tılsım kraliçesi gibi olacaksın. Ne demek tılsım kraliçesi? Güven demek. Ayakları yere sağlam basmak demek. Ve bununla ilgili gerçekten çok güzel bir mesaj geldi. Şimdi Rumi ne diyor bize? Ben benzeri asla var olmayacak bir bahçe gibiyim. Bakın, siz aslında busunuz. Yani şunu demek istemiyorum. Bunları yaparsanız bu olacaksınız. Hayır. Siz aslında busunuz. Sadece bunu hatırlayacaksınız ve fark edeceksiniz arkadaşlar. Bunu size bir başkasının fark ettirmesini beklemeden kendiniz fark edeceksiniz. Birinin size değer vermesini beklemeden kendiniz değer vereceksiniz. Ve değerinizi asla bir başkasının hareketlerine göre ölçmeyeceksiniz. Siz zaten bir tılsım kraliçesisiniz. Bunu her zaman bilmeniz çok önemli. Sadece bunu bilip bunu hatırlayacaksınız ve bunu hayatınıza çağıracaksınız. Bu frekansa uyumlanacaksınız. Bu sizin içinizde var. Yani sonradan olacak bir şey değil. Bu var zaten arkadaşlar. Sevgili Rumi bize çok güzel bir cevap verdi. Özetlememiz gerekirse, arkadaşlar, bu kişiyi unutamamanızın sebebinin aslında bakın bu kişiyle ilgili olmadığını, tamamen sizinle ilgili olduğunu, sizin bir tılsım kraliçesi olduğunuzu ve bunu fark edip buna göre kendi değerinizi kendiniz belirlemeniz gerektiğini çok net bir şekilde kartlar sizlere iletiyor arkadaşlar. Ben de böyle güzel mesajlara kanal olduğum için çok mutluyum. Evet, açılım bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım uyumlanmışsınızdır ve umarım sizler için faydalı olur. Kendi değerinizi hiçbir zaman unutmayacağınız harika günler diliyorum size. Bir sonraki açılımda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ben hemen ikinci desteğe geçiyorum. İkinci desteği seçen arkadaşlarım, sizler de tekrar hoş geldiniz. Eğer bu güzel zilimizi seçtiyseniz sizleri açılıma davet ediyorum. Evet, davet zilimizi çaldığına göre bu güzel zilimizi şöyle bırakalım ve hemen kartlarımızı oluşturalım. Bakalım, siz bu kişiyi neden unutamıyorsunuz? Bunun altındaki bilinçaltı sebeplerimiz nelerdir? Neyi bilip şifalandırmalıyız?
Evet. İkinci desteği seçen arkadaşlarım. Şimdi bu insanı neden unutamıyorsunuz? Bilinçaltındaki sebep nedir? Bakın. Şimdi siz burada bir 44 rakamı görüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz 44 bir melek sayısı ve aynı zamanda ruh eşi ve ya da ruh ikizi kartıdır. Şimdi siz bu insanın sizin ruh ikiziniz olduğunu ya da ruh eşiniz olduğunu ya da ikiz aleviniz, artık her ne diyorsanız, hangi kavrama inanıyorsanız böyle olduğunu düşünmüş olabilirsiniz ve bu size güç vermiş olabilir. Yani bu ilişkiyi aslında belki de kişiyi o kadar fazla benimsememenize rağmen ya da çok olağanüstü, sizi çok cezbedecek özellikleri olmamasına rağmen belki de ruh eşi olduğunu düşündüğünüz için bu kişiye bu kadar saplanmış ya da bağlanmış, her neyse unutamamış olabilirsiniz arkadaşlar. Burada gerçekten bunun size güç verdiğini ve bu gücü korumak için elinizden geleni yaptığınızı görüyoruz. Bakın, çünkü burada değişime kapalı bir yapı var. Yani bunun belki sizinle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çoğunlukla sizinle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çok fazla değişimden hoşlanmadığınız için, hayatınıza giren bu kişinin de ruh eşi olduğunu düşündüğünüz için siz bu konuda bir değişiklik olmasını istemiyor olabilirsiniz. Onunla ilişkinizin bitmesini istemiyor olabilirsiniz. Belki hayatınıza başka bir kişinin gelmesini istemiyorsunuzdur. Gelse bile sizi tatmin etmeyeceğini, çünkü sizin ruh eşinizin bu kişi olduğunu, bununla yaşadıklarınızı bir başkasıyla yaşayamayacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ya da bu kişiyle yaşadıklarını size gerçekten güçlü ya da nasıl diyeyim, başarılı hissettirmiş olabilir. Bu ne demek? Belki kişi gerçekten maddi ve manevi anlamda böyle güçlü görünen ya da kendini o şekilde gösteren bir kişi olabilir dışarıya karşı. Belki alkışlanmak, böyle etraf tarafından işte el üstünde tutulmak, alkışlanmaktan hoşlanan birisi de olabilir ve bu size de güç veriyor olabilir. Yani ilişkiniz belki, İkinizin bir arada olması işte etraf tarafından çok fazla destekleniyormuş gibi görünüyor olabilir. Bakın, görünmüş gibi görünüyor diyorum. Çünkü gerçekten samimiyetle desteklenen bir durum olduğunu düşünmüyorum. Burada hani birbirinize ne kadar çok yakıştığınızı, ruh eşi olabileceğinizi falan, bu tür şeyleri size söylemiş olabilirler. Siz bunları duymuş olabilirsiniz. Bunları bilinçaltınıza işlemiş olabilirsiniz. Ve o kadar çok yakışıyorduk ve işte etraf tarafından da çok fazla destekleniyorduk. Biz ruh eşiydik ve bu ilişkinin bitmemesi gerekiyordu gibi aklınızda bir takım şeyler kalmış olabilir. Fakat bakın arkadaşlar, bu durum, bu eğer karşı tarafın enerjisi ise, ki yüksek ihtimalle öyle görünüyor. Yani şu değişimle kapalı olma durumu daha çok sizinle ilgili gibi ama buradaki durum karşı tarafla ilgili gibi görünüyor arkadaşlar. Alkışlanmaktan çok hoşlanan, popülariteyi seven, insanların dikkatini çekmeyi seven, yani bunu çok belli etmese de böyle gizli gizli bundan keyif alan bir yapı görüyoruz burada. Ve maske takan biri. Bakın arkadaşlar, çok önemli bir kart var burada. Şimdi bu kişi bazı şeylerin intikamını alıyor olabilir. Bu sizinle ilgili olabilir ya da daha önceki ilişkileriyle ilgili olabilir. Sanki bir şeyin intikamını böyle sizden alıyormuş gibi hissetmiş olabilirsiniz. Bakın şimdi. Görüyor musunuz? Burada bir maske var. Zaten kartımızda maske kartı ve şuradaki, çok net görünse aslında çok iyi olur. Şuradaki kişinin de yüzünde bir maske var ve intikamcı arketipi geldi arkadaşlar. Bakın. Bir dava adına şiddete başvurmak. Şimdi bu kişi fiziksel şiddet de olabilir bu, ki eğer böyle bir şey varsa zaten çok daha farklı şeyleri konuşuyor olmamız gerekiyor şu anda, ama bu psikolojik ya da duygusal bir şiddet de olabilir. Yani sırf şu ün, şan, şöhret ya da etraf tarafından pohpohlanmak adına yani şimdi bilinçaltında bu var karşı taraftaki kişinin ve bir intikam var içinde. Yani sırf bunun adına, bu alkışı almanın uğruna böyle bir şey yapıyorsa karşı tarafta ciddi anlamda bir ruhsal çöküntü ve problem var gibi görünüyor arkadaşlar. Burada
Bakın, tamamen maske takan ve hayal dünyasında yaşayan, yani bu neyin intikamı acaba? Ben belki birazdan buna yine bir bakarız ama belki sizin bildiğiniz ya da bilmediğiniz bir konu olabilir. Şimdi diğer destede ekstra kart çekmemiştim ama şuradaki intikam konusunda ben bir kart çekmek istiyorum. Bu neyin intikamı olabilir? Sizinle mi ilgili yoksa bir başkasıyla mı ilgili? Ne olabilir bu? Neyin hırsı, neyin öfkesi, neyin intikamı? Buna bakacağım. Bir adaletsizlik arkadaşlar. Zamanında yaşadığı bir adaletsizlik, çok istediği, tutkuyla istediği bir şeyin olmayışı, bakın tutkuyla istediği bir şeyin, tutkuyla atıldığı bir şeyin olmayışı ve bir adaletsizlik gibi geliyor. Böyle hissettirdi bana çünkü para altılısı kartınız çıkmış. Yani bunu sanki zamanında alamadığı bir şeyi ne yapıp edip yavaş da olsa, geç de olsa ve bu çok zamanını alacak da olsa arkadaşlar, çok yavaş ama sağlam adımlarla ilerleyen, bana burada biraz açıkçası bu kişiyle ilgili çok olumlu şeyler hissettirtmedi. Ama bu her neyse, dediğim gibi bu intikam sanıyorum bu sizinle ilgili bir şey değil arkadaşlar. Sizin dışınızdaki bir konuyla ilgili, elde edemediği bir şeyle ilgili ciddi bir bilinçaltı sıkıntısı var. Sanki bunun intikamını alıyor gibi hissettim. Belki bu yüzden size psikolojik ya da fiziksel de olabilir, bu şiddet gösteriyor olabilir. Eğer böyle bir durum varsa gerçekten çok farklı şekilde konuşmak gerekiyor. Ama her neyse, şu anda konuyu çok fazla dağıtmak istemiyorum. Bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Dediğim gibi siz değişime kapalı, çok değişimden hoşlanmayan birisisiniz. Alıştığınız şey doğrultusunda gitmeyi seviyorsunuz. Belki bu yüzden bu kişiyle eğer ilişkiniz bittiyse ve uzun zamandır unutamıyorsanız, bu yüzden bu kişiye takılı kalmış olabilirsiniz. Devam ediyoruz. Bakın, kendinizi sonsuz olasılıklara açın. Eğer ki değişime, dediğim gibi, kapalıysanız ve başka olasılıkları değerlendirmek istemiyorsanız, buna kesinlikle açık olmanız gerektiği konusunda bir uyarı var kartlarda. Bunu ön sezi ve tezahür yeteneğinizi güçlendirmek, bakın arkadaşlar, sizin bir gerçekten bir yolculuk yapmanız gerekiyor ya bir yerden ayrılmanız gerekiyor. Bu kişiden ayrılmak, şimdi ayrılmak olabilir demeyelim de şöyle diyelim. Bu kişiyle ilgili düşünce tarzınızı, olumsuz ve çok sağlıklı olmayan düşünce tarzınızı değiştirmeniz gerekiyor olabilir. Yani kişinin aslında göründüğü kadar sağlıklı ve iyi biri olmadığını, bunun altında çeşitli bilinçaltı sebepleri, intikam duyguları ve maskeler yattığını bilmeniz gerekiyor. Bu düşünce yapısına geçmeniz gerekiyor ve buna göre dikkatli davranmanız gerekiyor. Hayatınızdan çıkmış bile olsa arkadaşlar, size gönderdiği enerjiyle bunu yapıyor olabilir. Yani psikolojik baskıdan bahsediyorum. Psikolojik şiddetten bahsediyorum. Hani sizi habersiz bırakarak, iletişimsiz bırakarak sizi cezalandırıyor olabilir. Sizinle ilgili olmayan bir konuda bile olsa bunu yapıyor olabilir arkadaşlar. İşte o yüzden artık bu durumun içinden çıkmanız gerekiyor. Çünkü çıkarsanız bu yolculuğu, bu gerçek bir yolculuk olabilir ya da manevi bir, ruhsal bir yolculuk olabilir ya da düşünce yapısıyla ilgili bir yolculuk olabilir. Eğer diyor buradan çıkarsanız sizin için çok güzel bir yer var. Yani varacağınız yer sizin için çok hayırlı. Bakın, işte asıl o zaman başarı sizi bulacak. Bakın, yolculuğun ardından gelen kart. O zaman işte ışığa doğru kollarınızı açıp şükredeceksiniz. O zaman işte başarı size gelecek. Ve gerçekten hayal ettiğiniz o sevgiyi, o sevgi dolu hallerinizi hak eden kişiye vereceksiniz. O sevginizi arkadaşlar. Hayatınıza sizi gerçekten hak eden birisi gelecek diyor. Bakın, şimdi sevgili arketipi gelmiş. Olumlu nitelikler, büyük bir tutku ve bağlılık. Birini veya bir şeyi sınırsız takdir etmek diyor. Çok güzel. Şimdi olumsuz gölge niteliklerine geliyoruz. Başkalarına zarar veren saplantılı tutku, kendine zarar veren bağlılık. Bakın arkadaşlar, bu kesinlikle size. Şimdi diyor ki, başkalarına zarar veren saplantılı tutku. Şimdi sizin bu tutkulu saplantınız ya da bu tutkulu takıntınız karşı tarafa
Aramıyor, sormuyor olabilirsiniz. İletişime geçmiyor olabilirsiniz. Hiç önemli değil arkadaşlar. Onu düşünmeniz bile, o enerjiyi göndermeniz bile bu takıntıyı geliştirir. Daha da geliştirir. Bu saplantıyı, belki o şeyi artık saplantı haline getirtebilir o duyguyu. İşte burada bununla ilgili bir uyarı var. Başkalarına zarar veren saplantılı tutku, kendine zarar veren bağlılık. Yani bu size de zarar veriyor arkadaşlar. Belki karşı tarafa da zarar veriyor. Bu nedenle bu durumun içinden kesinlikle bu yolculuğu yaparak çıkmanız gerektiğini söylüyor. İşte o zaman sevgi sizinle. Bakın sizin özünüz bu aslında. Sevgi. Fakat bu tarz bir insanla ilişki içerisindeyken ya da ilişkiyi geçiyorum, hiç görüşmüyor olabilirsiniz. İletişim halindeyken, yani enerjisel olarak iletişim halindeyken bile sizin özünüzdeki şu sevgi var ya, vermek istediğiniz, yani biriyle paylaşmak için can attığınız, hani gerçekten hak eden biri olsa da şu içimdeki sonsuz potansiyel, sevgi potansiyelini onunla paylaşsam dediğiniz bu sevgi var ya arkadaşlar. İşte bunu gerçekten verebileceğiniz bir kişi hayatınıza çekmek için, dediğim gibi, bu yolculuğu yapmanız şart. Devam ediyoruz. Bakın, şimdi burada ön sizi ve tezahür kartınız çıkmıştı. Sizin biraz derinleşmeniz gerekiyor. Kendinizle ilgili bilinçaltı çalışmalarının yanı sıra ön sizileriniz gerçekten çok kuvvetli olabilir. Bununla ilgili bir derinleşme gerekiyor olabilir arkadaşlar. Lütfen hissettiklerinize güvenin. Eğer bu insanla ilgili olumsuz bir şey hissediyorsanız lütfen buna güvenin. Ya da bir başkasıyla ilgili. Ön sezileriniz size her zaman doğru yolu gösterecektir. Burada ön sezi kartımız çıkmış. Aziz kartımız. Bakın. İnandığınız, içinize doğan o şey var ya, işte ve su gelmiş arkadaşlar. Sezgileriniz konusunda biraz kuvvetlenmeniz gerekiyor. Kendinizi buna artık tabii ki hepimizin içinde var olan o potansiyel, o sezgisel potansiyel yüksektir. Fakat biz bunu geliştirebiliriz. Yani bu az olabilir bizde. Bunu geliştirebiliriz arkadaşlar. Bununla ilgili ciddi bir uyarı var. Yani daha derinlerinize inip kalbinizin sesini dinlemek. Mantığınızdan ziyade, tabii mantık da önemli ama kalbinizin sesini biraz daha fazla dinlemek, derinlere inmekle ilgili burada bir uyarımız var. Ve kendinizle gerçekten yüzleşmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın artık, çünkü siz gerçekten şu kılıç onlusu kartımız gelmiş. Artık zaten yaşayabileceğiniz her şeyi yaşamışsınız. Yani sırtınıza artık o kılıçların hepsi saplanmış. Bütün kılıçları yedikten sonra yere yığılmak vardır. Bu klasik tarotta kılıç onlusunda biliyorsunuz ama sonrasında ufukta güneş açar. Yani artık siz bu konuda çekebileceğiniz her şeyi çekmişsiniz arkadaşlar. Artık neye sıra gelmiş? Ayağa kalkmaya ve yeniden doğmaya sıra gelmiş. Bunu nasıl yapacağız? Bakın, değişime kapalısınız ya burada. Statiko diyor. Yani değişim, her şeyin stabil olması gerektiğini düşünmek. Bazen evet bu gereklidir ki bu kartın anlamında aslında gerçek anlamında bu vardır. Fakat eğer zaman geldiyse değişim şart arkadaşlar. Artık o kabuğun içinden çıkmak şart. Burada kendinizle ilgili çalışmalar yaparak, sezgilerinizi kuvvetlendirerek bunu yapabilirsiniz ve en önemlisi tabii ki kendinizle yüzleşmek, yani gölge yanlarınızla yüzleşmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Bakın, şu dedim ya az önce, kılıç onlusu, artık yiyebileceğiniz bütün kılıçları yemişsinizdir burada. Daha fazla yeriniz kalmamıştır. Burada da kılıç üçlümüz çıktı. Kılıç üçlüsü nedir? Kalp kırıklığı, zaman zaman üçlü ilişkiden bahseder. Yani üçüncü kişinin ilişkiye karışması, dahil olması ya da üçüncü faktörlerin işte dahil olması, bu her zaman başka birisi demek değildir. Her neyse işte, yani kılıç üçlüsü kartımızın anlamı, çok hoş bir anlamı yoktur açıkçası. Burada da çıkmış, diyor ki arkadaşlar, artık şu kaderin, yani bu benim kaderim, kalp kırıklığı benim kaderim, işte üzüntü, aşk konusunda şanssızlık benim kaderim kafasından çık. Bu kaderi değiştir. Yani bu bir kader, bu kaderi değiştirebilirsin arkadaşlar. Bunu demek istiyor yani burada. Bu döngüden çıkmak gerekiyor. Bunu değiştirmek gerekiyor. Bu konuyla ilgili belki artık kalbiniz buz tuttu. Yani sevginizi verdiniz artık kalmadı, tükendi gibi hissediyor olabilirsiniz ama bununla ilgili arkadaşlar bu kaderi değiştirebileceğinizden bahsediyor kartlar.
Ve kendinize dediğim gibi sonsuz olasılıklar için. Başka olasılıkları da değerlendirin. Yani bu kişi benim ruh eşim diye takılıp kalmak yerine, buradan güç almak yerine farklı olasılıkların da olabileceğini düşünüp değerlendirin arkadaşlar. Bunlara açık olun. Değişime açık olun demek istiyor kartlar. Peki şimdi hemen meleklerden, yüksek benlikten mesajlar alacağımız kartları da seçelim. Bakalım sizin bu konuyla ilgili size nasıl mesajlar gelecek? Yani takılıp kalmanızın, bu kişiyi düşünmenizin, neden unutamıyorum, bu kadar zaman geçti ya da yeni bile olsa arkadaşlar, tamam, yeni ayrılıklarda unutamamak normaldir. Yani aradan bir zaman geçmesi de gerekir, yaşanmışlık vardır sonuçta, ama yani uzun zaman geçtiyse ve hala unutamıyorsunuz, neden unutamıyorum sorusunun cevabı bilinçaltınızdaki bu değişime kapalı olma kodları ve arkadaşlar sizi yerinizde daha fazla güvenmeniz gerektiği, yani artık şu kaderi değiştirmeniz gerektiği ve şunu da söyleyeyim. Burada bu benim kaderim diye bunu kabulleniyorsanız eğer, kalp kırıklığı, ilişkide mutsuzluk, kısmetsizlik, talihsizlik gibi şeyler, sevgisizlik, bu gibi şeylerin kaderiniz olduğunu düşünüyorsanız eğer, bunu değiştirebileceğinizi söylüyor. Yani sizin bilinçaltı inançlarınızla ilgili aslında. Demek ki unutamamanızın size böyle bir mesajı var. Yani ve siz bunu fark edip dönüştürene kadar da bu kişiyi unutamayacaksınız gibi görünüyor. Zaten bunu dönüştürdüğünüz anda her şeyi unutuyorsunuz arkadaşlar. Sadece geriye güzel anılar kalıyor ve bu kişiyle ilgili artık nefret, kin, öfke gibi duygulardan ziyade onu sevgiyle uğurlamak, göndermek ya da siz kendinize değer verdiğiniz zaman onun da size değer vererek tekrar geri gelmesi gibi konular söz konusu. Şimdi meleklerimizden bu konuyla ilgili tavsiyelerimiz sanki şurada gelmek istedi. Diğer destede de 2 tane melek kartımız gelmişti. Bir bakalım Rumi bize bu konuda bize nasıl bir mesaj verecek? Nedense bunu böyle bayağı karıştırmak istedim ama şu dönüyor gibi oldu. Tamam, alalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın, 2 yerde de çok benzer şeyler görüyorum. Şunları hemen size göstermek istiyorum. İlki şarkı söyle ve dans et kartımız geldi. İkincisinde de nefes al. Bakın, siz kendinizi çok sıkmış, çok bunaltmış olabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuya çok fazla takılı kalıp çok çaresiz hissetmiş olabilirsiniz. Ama hayatta biraz rahatlamak da var. Yani hayat hep sıkıntı, şuradaki gibi kötü kader, kalp kırıklığı, üzüntü demek değildir. Hayatın güzel tarafları da var. O tarafları da biraz, onlardan da biraz yararlanmak gerekir. Şimdi diyor ki şarkı söyle ve dans et. Müzik ve hareketin sihirli gücüyle kendini ifade et ve ruhsal algılarını uyandır. Sizin biraz gerçekten rahatlamaya, belki bir müzik açıp, son ses müzik açıp şöyle bir dans etmeye, o ruh halinden çıkma ihtiyacınız olabilir. Tanrı kutusu. Bakalım ne demiş. Bırakmanın ve ilahinin sana yardım etmesine olanak vermenin yolu olarak üzüntüleri, kaygıları veya arzuları Tanrı'nın kutusu denen özel bir kabın içine koyacağım bir kağıda yaz. Arkadaşlar, içinizi sıkan, bunaltan ne varsa bir kağıda yazıp, işte burada dediği gibi Tanrı'nın kutusu dediği bir kutu yapmış ve onun içine koymuş ve size de bunu tavsiye ediyor. Sizin kendinize göre değişik yöntemleriniz olabilir. Belki içinizi çok sıkan, bunaltan ve bu takılı kaldığınız şeyleri yazıp yakabilirsiniz ya da çöpe atabilirsiniz. Kendinize göre bir yöntem edinin arkadaşlar. Önemli olan niyet. Yani illa şöyle yapmanız gerekiyor, böyle yapmanız gerekiyor diye bir şey söz konusu değil. Herkesin yöntemi kendine göredir. Herkesin ritüeli kendine göredir. Sizi nasıl rahatlatıyorsa öyle yapabilirsiniz. Burada bakın diyor ya, yani diyorum ya, içinizi gerçekten çok sıkmış, bunaltmış ve birikmiş şeyler var içinizde. Bunları bir kağıda yazıp yazının gücünü kullanabilirsiniz. Çok güçlü bir yöntemdir yazmak ve yok etmek. Ve müziği sonuna kadar açıp dans edebilirsiniz arkadaşlar. Güneş sinir ağı çakrası. Olumlu yönlerden güçlü olmak ve hayatının sorumluluğunu üstlenmek senin için güvenli. Bakın arkadaşlar, şimdi burada dedik ya, aslında açılımımızın konusu ne? Neden unutamıyorsunuz?
Bu unutamama konusunun karşı tarafla değil de sizinle ilgili olduğunu kavrayıp bu sorumluluğu aldığınızda her şey çok daha iyi olacak. Bakın, sorumluluk almak. Kilit nokta bu. Kilit cümle bu. Sorumluluk almak. Yani bu işin sorumluluğu bende. Benim bilinçaltımda ilgili bir sorun var. Benim bunun üzerine çalışmam gerekiyor. Bu kişiye ve anılara takılı kalmak yerine ve bu kişiyi gereksiz yere, hak etmediği şekilde ilgiye, sevgiye boğmak yerine, ki hak ediyorsa hiç lafımız yok ama hak etmediğini düşünüyorsanız bu şekilde bir ilgi, sevgiye boğmak, o güzel, kıymetli sevginizi ve ilginizi hak etmeyen birine çok fazla vermek yerine kendi üzerinizde çalışmak sizin sorumluluğunuzda arkadaşlar. İşte bu sorumluluğu almak çok önemli. Burada da ondan bahsediyor. Tekrar okuyorum. Olumlu yönlerden güçlü olmak ve hayatının sorumluluğunu üstlenmek senin için güvenli. İşte o zaman kendini güvenli hissedeceğin bir alan yaratabilirsin. Lütfen bu işin sorumluluğunu al diyor. Devam edelim. Peki sorumluluğunu alırsam ve çalışırsam ne olur? Asya, bu dediklerini yaparsak ne geçer elimize? Bakın, ne diliyorsanız evet diyor melekler. Evet, istediğin ve dilediğin o şey evet. Artık her ne istiyorsanız, her ne diliyorsanız aşka dair, aşk hayatınıza dair. Evet, sorunuzun cevabı. Ama bu sorumluluğu almanız şart arkadaşlar. Kalbindeki sorunun cevabı evet. Artık bu soru her neyse arkadaşlar. Burada spesifik bir yorum yapamayacağım. Kolektif artık her biriniz kendiniz için hangi soruyu soruyorsanız, kalbinizden hangi soru geçiyorsa cevabı evet. Dediğim gibi biraz nefes al çıkmış. Yani bunu da okuyalım. Kocaman derin bir nefes al ve bu konuyu meleklerine bırak. Tüm sıkıntıyı, endişeyi de güzel bir nefeste bırak ve ışılda. Şimdi arkadaşlar, nefes çalışması yapmak biliyorsunuz çok hayati ve çok önemli. Bunu bir kere alıştığınız zaman, ilk başlarda biraz gereksiz ve saçma gelebilir ama buna bir kere alıştığınız zaman gerçekten mucizeler yaratırsınız hayatınızda. Çünkü nefes hayattır ve nefes evrenin o pozitif enerjisini almaktır. Yani içinize almaktır. Ve burada da diyor ki derin nefesler alarak nefes çalışması yap. Aynı şurada hani biraz rahatla demişti ya. Şu iki kart da çok güçlü şekilde onu bize vermişti. Ve arkadaşlar meleklerinden yardım iste. Çünkü melekler biliyorsunuz ki biz onlardan yardım istemediğimiz sürece özgür iradeyi ihlal etmemek adına bize yardım edemezler. Ama onlardan gerçekten böyle derin bir nefes alarak meleklerimizden yardım isteyip onlara bırakmamız gerekiyor bu konuyu. Biraz da tabii sabır da gerekiyor burada. İşte o zaman diyor arkadaşlar, ışıldayacaksın. Ve sevgili Rumi'den son olarak mesajımızı alalım. Kılıçların altılısı. Ey ruh, ait olduğun diğer ötededir. Nehrin diğer kıyısına geç. Bakın arkadaşlar şimdi. Ne kadar senkronize ve güzel geliyor kartlar. Gerçekten çok seviyorum tarot kartlarını. Yani bütün kartlarımı tek tek çok seviyorum. Çünkü bakın burada bir yolculuk vardı ve size demiştim ki bu yolculuğu yaparsanız, bu manevi bir yolculuk olabilir, gerçek bir yolculuk da olabilir. Bakın, kılıç altılısı Rumi'de de aynı şey geldi. Aynı anlam. Biliyorsunuz klasik tarotta karşı tarafa geçmektir. Artık bir şeyi geride bırakmaktır. Her ne kadar bırakmak zor olsa da, ki zaten size değişim konusunda çok değişime çok açık olmadığınızı zaten burada söylemiştim. Böyle bir yapıda olduğumuzu. Fakat diyor ki arkadaşlar, bu yolculuğu yap. Nehrin diğer kıyısına geç. Çünkü sen oraya aitsin diyor. Artık bu sizin için her neyse arkadaşlar. Tekrar okuyorum Rumi'nin o güzel mesajını. Ey ruh, ait olduğun diğer ötededir. Nehrin diğer kıyısına geç. Evet. Evet arkadaşlar. Cesaret, bilgelik ve ön sezi, kalbinin sesini dinlemek gerçekten sizi çok daha farklı bir yere götürecek ve bu kader sandığınız mutsuzluk ve kalp kırıklıkları işte o zaman dönüşecek. Ve siz bu insanı unutamamanızın sebebinin aslında bu insan olduğunu zannederken belki de gerçekten bunun sorumluluğunu alıp
kendi hayatınız üzerine çalıştığınız zaman işte bu az önce bahsettiğim bu bilinçaltı kayıtlarını dönüştürüp daha böyle kendinize ait olan kıyıya geçtiğiniz zaman işte o zaman arkadaşlar daha sağlıklı ilişkiler yaşayıp kendinize en büyük iyiliği işte o zaman yapacaksınız gibi görünüyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Melekler yanınızda olsun. Bir sonraki açılımda tekrar görüşmek üzere. Desteklerinizi, abonelik, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hepsi için şimdiden çok teşekkürler. Benim için çok kıymetli gerçekten her birinizin desteği. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yüksek benliğinizle bağlantıyı sakın kesmeyin. Hoşça kalın. Like and subscribe.